Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya seçimleri geride bıraktı. Almanya'da yaşayan Türkler açısından baktığımızda tablo aslında pek de değişmiş değil. Maalesef PKK terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Sol Parti'nin içerisindeki PKK sempatizanlarının sayısının seçilen milletvekili sayısının daha da arttığını görüyoruz. Peki kimler Türkiye kökenli, hangi isimler milletvekili oldu, federal meclise girdiler? Hemen bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından da Türkiye ile Almanya ilişkilerinin bundan sonra nasıl olacağını, Türkleri, Almanya'da yaşayan Türkleri nelerin beklediğini kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Değerli izleyicilerim, seçimlerde Türkiye kökenli adaylardan 19'u federal meclise girdi. SPD'den 10, Yeşiller'den 5, Sol Parti'den 3 ve CDU'dan 1 aday seçimleri kazanırken Türkiye kökenli milletvekili sayısı 14'ten 19'a yükseldi. SPD'den Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi Hamburg'dan, Cansel Kızıltepe, Hakan Demir Berlin'den, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk, Batı Trakyalı Mehmet Ali Takis Baden-Württemberg'den, Gülistan Yüksel, Nezahat Baradari, Mahmut Özdemir, Kuzeyren Vesfalya bölgesinden, Yeşiller'den Filiz Polat, Aşağı Saksonya'dan, Ekin Deligöz, Bavyera'dan, Canan Bayram Berlin'den, Cem Özdemir, Melis Sökmen Baden-Württemberg'den, Sol Parti'den Ateş Gürpınar, Bavyera'dan Gökay Bulut Baden-Württemberg'den, Sevim Dağdelen, Kuzeyren Vesfalya bölgesinden, CDU'dan Serap Güler yine Kuzeyren Vesfalya bölgesinden milletvekili seçilerek değerli izleyicilerim federal meclise girdiler. Şimdi tabloya baktığımızda, seçilen Türklere baktığımızda şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Maalesef Türkiye düşmanlarının sayısı federal mecliste her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle terör örgütü PKK yandaşlarının sayısı maalesef artmaya devam ediyor. Yine bunun yanı sıra saygıdeğer izleyicilerim, AfD biliyorsunuz ırkçı bir parti. AfD'de de şöyle bir tablo var değerli izleyicilerim. Genel olarak oyları düşüyormuş gibi görünse de aslında ırkçılığın Almanya'da yükseldiğini de gözlemleyebiliyoruz. Bildiğiniz üzere AfD hiçbir şekilde Almanya'da göçmen istemiyor. Göçmenlerle ayakta duran bir ülkenin içerisinde göçmen karşıtı politikalarıyla bir parti eğer bu kadar oy alıyorsa burada biz gerçekten ırkçılığın arttığını, Almanya'da önümüzdeki yıllarda, aylarda ırkçılıkla ilgili daha fazla olayların meydana gelebileceği yorumunu yapabiliriz. Maalesef tablo bu yönde. Değerli izleyicilerim bakın, biz hep şunu söyledik ve söylüyoruz. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız kendi içerisinde maalesef ciddi anlamda bölünmüş durumda. Yani 4-4,5 milyon vatandaşımız var diyoruz. Çıkartılan milletvekillerini gördük. Bunların neredeyse yarısı Türkiye düşmanı. Bayrağımızı görmeye dahi tahammülü olmayan insanlar federal meclise girdi ve Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Değerli izleyicilerim bakın, sadece bir örnek vereyim. Bu milletvekillerinden birkaçı Türkiye kendi topraklarına Irak'tan ve Suriye'den yapılan saldırıları engellemek amacıyla operasyonlar yaptı. Nereye? Suriye'ye, Irak'ın kuzeyine operasyonlar yaptı. Pek çok operasyon hala askerlerimiz de bu bölgelerde. Şimdi bakın, bu operasyonların bir tek amacı vardı. Bir, Türkiye'ye, özellikle biliyorsunuz bizim Güneydoğu bölgelerimize, Şanlıurfa'ya, Gaziantep'e atılan roketler vardı biliyorsunuz. İnsanlarımız hayatlarını kaybettiler. Türkiye'de baktı ki hiçbir şekilde önlenemiyor. Kendi göbeğini kendisi kesti ve askerleriyle beraber bu bölgelere intikal etti. Bunları değerli izleyicilerim Almanya Federal Meclisi'nde Türk askeri katliam yapıyor diye Almanya Federal Meclisi'nde bas bas bağırarak anlatmaya çalıştılar. Kimler? İşte bu Federal Meclise giren bir kısım
terör sevdalısı sözde milletvekilleri. Her fırsatta Türkiye'yi karalayan, yerden yere vuran bu insanlar bakıyoruz ki yine Türkiye düşmanlıklarına devam edecekler. Biz Almanya'da birlik olmuyoruz derken, bakın değerli izleyicilerim, ismi Türkçe olabilir ya da Türkiye kökenli olabilir. Daha basit bir ifadeyle Türkiye'nin ekmeğini, suyunu yemiş içmiş olabilir ama bunlar nankör olmasını engellemiyor. Bunlar nankör. Evet değerli izleyicilerim, nankör bunlar. Federal Meclis'te Almanya'da her fırsatta Türkiye'yi yerden yere vuran bu isimler yine aynısını yapacaklar. Bu net. Onun için bizim Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın mutlak surette birlik olması gerekiyor. Ancak görüyoruz ki kendi içimizde dahi büyük bölünmeler var. Çok basit yine bir örnek. Birisi bir cami yapıyor. Bir kısım vatandaşlarımız o camiye gidiyor. Bir kısmı ise başka bir camiye gidiyor. Evinin dibinde başkaları o camiyi yaptı diye, destek verdi diye o camiye gitmiyorlar. Yok bilmem o şucu, yok o bilmem neci, bilmem neci. Arkadaşlar bakın bu millet yıllarca yok sen Alevisin, yok sen Sünnisin, yok sen bilmem nesin diyerek bölündü zaten. Ama artık bunların geride kalması gerekiyor. Yok ya, bu düşünebiliyor musunuz ya? İbadet etmeye giderken bile ayrımcılık var. Bu mu Müslümanlık? Dernekler var. Yüzlerce dernek var. Almanya'da sayısını daha da çok arttırılması gerekiyor. Ama seçimler geldi geçti. Birlik olup gerçekten Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza katkı sağlayacak doğru düzgün bir tane milletvekili çıkartamadık. Seçilenler içerisinde yok mu? Var. Var ama bu sayılar yeterli değil. 4,5-5 milyon insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Almanya'da göçmenlerin sorunları her geçen gün daha da artıyor. Ekonomik şartlar daha da ağırlaşıyor. Almanya eski Almanya değil. Ama siz siyaseten haklarınızı federal mecliste ya da eyalet meclisinde gerektiği gibi arayabilmeniz için önce seçilmeniz gerekiyor. Kendi içinizde birlik olmanız gerekiyor. Ama görüyoruz ki herkes ayrı bir telden çalıyor. Bakın, bunun perde arkasını şöyle bir düşündüğümüzde bilinçli olarak yapılan bir durum bu. Bakın, perde arkasında görünmeyen eller şunu yapıyor. Böl, parçala ve yönet. Böl, parçala ve yönet. Bunu yapıyorlar. 4,5-5 milyon vatandaşımızın içerisinde en az, değerli izleyicilerim, biz 10 milletvekilini kemiksiz çıkarmamız gerekiyordu. 10 milletvekilini. Bakıyoruz toplamda 19 milletvekili seçilmiş. Bunların yarısından fazlası zaten Türkiye düşmanı. Burada şöyle de bir tablo çıkıyor. Almanya'da yaşayan terör örgütü PKK sempatizanları, terör sevdalıları bizim vatandaşlarımızdan, Türkiye sevdalılarından daha etkin çalışıyor demektir. Bu yorum değil. Bu rakamların bize söylediği. Federal Meclis'te çıkıp bas bas bağırıp Türkiye'yi karalamadılar mı bu insanlar? Ama maalesef bizim vatandaşlarımız birlik olamıyor. Maalesef. Eğer birlik olabilseydik bugün Federal Meclis'te Türkiye kökenli olanların sayısı 19 değil en az 29 olurdu. Almanya'da yaşayan en kalabalık nüfus, göçmen nüfusu Türkler biliyorsunuz. Öyle olmasına rağmen meclisteki, federal meclisteki ya da eyaletlerdeki temsilimiz çok düşük. Bilerek parçalayıp yönetiyorlar arkadaşlar bizleri. Birlik olamıyoruz. Ama bunun önüne geçmenin tek bir yolu var. O da biraz daha sağduyulu olmak, olayları biraz daha takip etmek. Ben bu ekrandan bizleri Almanya başta olmak üzere Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu tüm ülkelerle ilgili haberleri veriyorum biliyorsunuz. Ve hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bizden başka dostumuz yok arkadaşlar. Gelecek nesillerin daha bilinçli ve bu ülkelerin yönetiminde söz hakkı
almasını istiyorsak mutlak şekilde birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kadar nüfus var ama birileri bizi bölüyor, parçalıyor ve yönetiyor. Almanya aynı şekilde Türkiye dışında en çok Türk'ün, Türkiye kökenlinin yaşamış olduğu ülke Türkiye'den sonra. Bu kadar güçlü, bu kadar kalabalığız ama gelin görün ki kendi içimizde birlik, beraberlik, kardeşlik yok arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum bunları. Tamam, bir insanların birbirlerine olan yanlışları, kırgınlıkları insanları bazı şeylerden soğutabilir. Ama nihayetinde konu vatan, konu bayrak olunca bunların hepsi birer teferruattır, gerisi yalandır. Seçimden önce defalarca anlattım. Mutlak surette adaylarımızı iyi tanıyalım. Mutlak surette bu adayların Türkiye'ye ve Almanya'daki Türklerin haklarını savunacak olan insanlara oy verelim dedik ama görüyoruz ki tablo değişmedi. Terör sevdalıları, terör yandaşları, Türkiye düşmanları yine maalesef federal meclise çok sayıda milletvekiliyle girdiler. Şimdi bir tek soru soruyorum. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler içerisinde terör sevdalılarının sayısı mı çok yoksa Türkiye sevdalılarının sayısı mı çok? Tabii ki Türkiye sevdalılarının. Ama sandığa bu yansımadı arkadaşlar. Maalesef üzücü bir durum ama nihayetinde gerçek tablo bu. Almanya'da bölünmüşüz, parçalanmışız, bizi bu şekilde yönetmeye devam ediyorlar. Bu terör sevdalıların içerisinde seçilip federal meclise girenler içerisinde hiçbirinin derdi Almanya'da yaşayan göçmenler, Türkler falan değil. Onların ipi başkalarının elinde. Onların ipini çekiyorlar. Gel diyorlar, geliyorlar. Git diyorlar, gidiyorlar. Onların böyle Almanya'ymış. Yok işte Almanya'da yaşayan göçmenlerin sorunlarıymış falan. Böyle sorunları yok bunların. Bunlar oyu alıyorlar. Oyu aldıktan sonra terör örgütlerinin maşalığına devam ediyorlar. Yani onların Türkiye ya da Almanya'da yaşayan Türklerle ilgili bir derdi yok. Yok. Bu açık bir şekilde ortada zaten. Mecliste, federal mecliste yaptıkları konuşmaları biliyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. Ama çabuk unutuyoruz arkadaşlar. Ya Türkiye kendi vatan toprağını savunmak için Kuzey Irak'a operasyon yaptı diye ortalığı yıktılar federal mecliste. Ya kardeşim, Türkiye 40 binin üzerinde evladını terör örgütüne şehit verdi. Terör örgütü yüzünden kaybetti. 40 bin. 300 milyar doların üzerinde parasını kaybetti. Ülkenin kaynakları yok oldu. Ama işte bu federal meclise giren terör sevdalılarının büyük bir kısmı Türkiye'yi hala karalıyor, hala terör örgütünü savunmaya devam ediyor. İşte bunlara oy verdiler. Bunlara oy verdiler arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ben Almanya'da yaşıyorum, bana ne diyen olabilir. Bakın. Öyle ya da böyle bizim başka bir vatanımız yok. Başka bir bayrağımız da yok. Hiç beni ilgilendirmiyor diyorsan Türkiye'de akrabam var, yakınlarım var. Bu insanlar etkileniyor. Evet, bu kadar hassas bir konu ama görüyorum ki Almanya'da yapılan bu seçimler sonucu değiştirmedi. Almanya'da terör sevdalıları maalesef yine meclise girdi. Türkiye düşmanı bunlar. Açık bir şekilde ortada.